Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Kalp damar sistemi ilaçları grubunda yer alan Beloxog, 25, 50 ve 100 mg'lık 20 film tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Beloxog tabletleri kontrollü salımlı film tabletler halindedir. Beloxog'un etken maddesi metoprolol suksinattır. Beloxog normal reçeteli bir ilaçtır. Beloxog nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç kan dolaşımını ve kalbi etkileyerek çalışır. Stresli durumlarda salgılanan stres hormonunun kalbin üzerindeki etkisini hafifleterek kalbin hızlı atmasını önler. Beloxog yüksek tansiyon tedavisinde ve yüksek tansiyon hastalarında yüksek kan basıncından dolayı ortaya çıkan kalp krizi, inme ve erken ölüm riskinin azaltılmasında, kalp krizi tedavisinde ve ilerideki kalp krizlerinin engellenmesinde, koroner kalp hastalığında stres veya egzersiz ile ortaya çıkan kalp ve göğüs ağrısında, kalp hastalığı olsun veya olmasın kalp ritmindeki düzensizlik tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca migrenin koruyucu tedavisinde de etki göstermektedir. Beloxog kontrollü salımlı film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir hassasiyetiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Beloxog size sadece mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Bu ilacı hiçbir zaman başka biriyle paylaşmayınız. Doktorunuz önermedikçe başka rahatsızlıklarınız için kullanmayınız. Eğer kalbiniz ile ilgili herhangi bir sorun veya kalp atışlarınızda yavaşlama varsa ya da kan basıncınız düşükse, kan dolaşımı probleminiz veya akciğerlerinizle ilgili probleminiz varsa bu ilacı kullanmayınız. Yakın bir tarihte diş de dahil olmak üzere herhangi bir cerrahi operasyon geçirecekseniz, bu ilaçla tedavi gördüğünüzü operasyondan belli bir süre önce diş doktorunuza veya cerrahınıza haber veriniz. Bu ilaç hipertansiyon tedavisi için kullanılıyorsa, ilacın faydalı etkisinin olup olmadığının kontrolü için tansiyon ölçüm işlemi belli aralıklarla yapılmalıdır. Bu ilaç diyet, egzersiz ve kilo kontrolünü içeren tedavi şeklinin yalnızca bir parçasıdır. Diyet, ilaç tedavinize, egzersiz ve kilo kontrolüne sıkı şekilde uymalısınız. Tedaviniz sürerken alkollü içecekler tüketmeyiniz. Araba veya alet kullanmaktan kaçınınız. Alkol ilacın yan etkileri, uyuklama ve baş dönmesinin artmasına, tansiyonun daha da düşmesine sebebiyet verir. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacın kullanılması önerilmez. Eğer bu ilaçla tedavi görürken hamile kalırsanız acilen doktorunuza durumunuzu bildirmeli ve ilaç kullanımını kesmelisiniz. İlaç anne karnındaki doğmamış bebeğe zarar verebilir. Gebeliği önlemek için etkili bir doğum kontrol yöntemiyle korununuz. Emzirme döneminde ise doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Beloxog kontrollü salımlı film tablet nasıl kullanılır? Bu ilacı kullanırken doktorunuzun direktiflerini dikkatle yerine getiriniz. Doktor tavsiyesinden daha eksik veya fazla miktarda ve sürede kullanıldığında durumunuzda bir iyileşme sağlanmaz. Aksine hayati tehlikeye varabilecek ölçüde sağlığınıza ciddi zararları olur. İlacınızın her bir dozunu yeterli miktarda su ile beraber içiniz. Tercihen yemek esnasında, yemekten sonra veya öğün aralarında kullanılabilir. Beloxog kontrollü salımlı film tablet, gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde bir tane alınmalıdır. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Tabletler bölünerek alınabilir. Kullanmanız gerekenden fazla Beloxog kullanırsanız, kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmi ya da tam bilinç kaybı, koma, bulantı, kusma ve morarma görülebilir. Bu nedenle yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir. Beloxog'u kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu ilacı her gün düzenli bir şekilde günün aynı saatlerinde kullanmaya özen göstermelisiniz.
Beloxok film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Nefes daralması, ağız içinde şişkinlik, yutkunma güçlüğü, karın ağrısı, bilinç kaybı, zihin karışıklığı veya cildinizde kırmızı kabartılı kaşıntılı döküntüler gibi alerjiyi işaret eden belirtiler görüldüğünde acilen doktorunuza müracaat ediniz. Ayak ve ellerde ısı kaybı, düşük tansiyon, baş ağrısı, sersemlik, mide bulantısı, kusma, ishal veya kabızlık, ağız tadında değişiklik ve yorgun hissetme ilacın olası yan etkileridir. Tansiyonun aşırı düşmesi, bilinç kaybı, bayılma, nefes daralması, vücut ödemi, düşük ateş, ışık hassasiyeti, kolay kanama ve çürük oluşumu, cinsel güçte azalma, iştah kaybı, koyu idrar, kil rengi dışkı ve sarılık gibi çok nadir görülebilen durumlardan herhangi birine sahipseniz acilen doktorunuzla görüşünüz. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği ilacın prospektüsünden oluşmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.